Bu videoda sizlere Castlevania animesinin baştan sona tüm hikayesini anlatacağım. Ancak şöyle bir sorun var. Bu hikaye orijinal hikaye değildir. Yani animede geçen birçok olay değiştirilmiştir. Sadece şunu söylemek bence yeterli diye düşünüyorum. Dracula mutlu bir hayat yaşamak için insanlığın tarafını seçmiyor. O tüm gezegeni yok etme ve 20 defa ölüp geri gelmek için uğraşan birisi. Tarihler ise 15. yüzyılda başlasa da 2036 yılına kadar bu savaş devam eder. Eğer talep olursa gerçek hikayeyi bir sonraki videoda da yapabilirim. Zira bu hikaye biraz uzun. Neyse hemen videoya geçelim. Dizi 15. yüzyılda Eflak ülkesinde başlıyor. Liza adında bir kadın Vlad Dracula Tepeş adındaki gizemli bir adamın kalesine doğru yola çıkar. İnsanlara yardım etmek istiyor ve onun bilim ve tıp hakkında çok şey bildiğini duymuş. Onun insanlığına ve korkunç bir adam olmasına rağmen ondan büyülenir ve ona kendi yöntemlerini öğretmeyi kabul eder. Kısa sürede anlaşırlar ve evlenirler. Ne yazık ki 15. yüzyıldayız ve kilisenin üst düzey üyeleri tarafından onun bilgisi büyücülükle karıştırılıyor. Kısa süre sonra tutuklanır ve kafir olduğu gerekçesiyle kazıkta yakılır. Anlaşılabilir bir şekilde bu durum Dracula için pek iyi gitmiyor. Lisa olmadan insanların var olması için bir neden görmüyor ve savaş ilan ediyor. Ölülerden oluşan bir ordu diriltiliyor. Onlara liderlik etmeleri için vampir generalleri görevlendiriyor ve Eflak'taki tüm kasabaları katletmeye devam ediyor. Ancak sizlere şöyle bir soru sormam lazım. Sizin başınıza böyle bir şey gelse, yani karınız ya da çok sevdiğiniz biri öldürülse, sizin böyle bir güce sahip olduğunuzu varsayarsak ne yapardınız? Bakalım cevaplar neler, yorumlarda görelim. Ordusu arasında cesetlerden şeytani askerler yaratma yeteneğine sahip iki insan general Hector ve Isaac var. Travmatik bir çocukluktan gelen bu ikili kendi türevlerine karşı sevgi duymazlar ve Dracula'ya sadıktırlar. Carmilla adında bir vampir generali bu savaşın zaman kaybı olduğuna inandığı için ondan daha az etkileniyor. Dracula'nın şatosunu ele geçirmeyi planlıyor ve Hector da dahil olmak üzere birçok kişiyi kendi tarafına çekmeyi başarıyor. Ancak Isaac Dracula'ya tam bağlılık yemini eder, hatta ona karşı olan saray üyelerini öldürür. Tüm bunlar Carmilla'nın Dracula'yı güçlerinin kaleyi ve Dracula'nın ordusuna saldıracağı bir darbe girişimine çekmesiyle sonuçlanır. Bu hikayenin kahramanları kaleyi ışınlayana kadar ordusunu alt ediyor gibi gözükmekte. Zira bu hengame sırasında kutsal su Carmilla'nın birçok askerini katleder. Ayrıca ben bu kısımda Carmilla'nın kardeşlerine yer vermeyeceğim ama benim favori karakterim Lenore. Aşırı tatlı olduğunu düşünsem de kadınların tehlikeli varlıklar olabileceği gerçeğini de bizlere göstermekte. Belmont ailesinin geriye kalan son üyesi Trevor Belmont umutsuz, yoksul bir ayyaştır. Ailesi kiliseden aforoz edildikten ve evleri yıkıldıktan sonra Belmont'un kötülükle mücadele geleneğinden vazgeçmiştir. Dracula'nın iblis orduları tarafından sürekli kuşatılan Gresit kasabasına rastlar. Herhangi bir şey yazmayı reddeden, tarihlerini sözlü olarak aktaran göçebe bir keşiş kabilesi olan The Speakers ile karşılaşır, yani sözcüler ile. Liderlerinin torunu Sayfa'yı kurtarır. Kısa süre sonra Dracula'nın ordusu kasabaya saldırır. Trevor isteksizce kasaba halkının savunulmasına yardım eder ve Sayfa birinci sınıf bir sihir kullanıcısı olarak onu destekler. İblisleri durdurmayı başarırlar ama savaş altlarındaki zeminin parçalanmasına neden olur. Trevor ve Sayfa yeraltı mezarlarının derinliklerine düşerler ve kendilerine efsanevi uyuyan askerin mezarında bulurlar. Askerin Dracula'nın oğlu Alucard adında bir adam olduğu ortaya çıkar. İnsanlığa karşı yürüttüğü çılgın mücadeleyi durdurmaya çalışırken babasının kendisine verdiği ölümcül yaraları iyileştirmek için uyuyordu. Üçlü Dracula'yı kesin olarak durdurmak için güçlerini birleştirmeyi kabul eder. Gizli bilgi kütüphanesini araştırmak için Belmont malikanesinin kalıntılarına giderler. Sayfa, Dracula'nın şatosunu doğrudan kendilerini ışınlayan bir büyü öğrenir ve uygular. Trevor'ın vampir öldüren Sabah Yıldızı dahil olmak üzere silahlarını alırlar ve savaşı doğrudan ona taşırlar.
Trevor, Sypha ve Alucard, Dracula'nın geri kalan güçleriyle birlikte yola çıkar ve onunla yüzleşmek için odalarına gider. Isaac, efendisi için kendini feda etme niyetini açıkladığında Dracula bir portal açar ve bu savaşı tek başına bitirebilmesi için onu bu kapıdan gönderir. Üçlü, Dracula'ya saldırır ve uzun, acımasız ve oldukça muhteşem bir dövüş sahnesinin ardından onu yener ve vücudunu yakarlar. Ardından 3. sezonun anlatıcısının büyük bir kısmını oluşturacak olaylarla baş başa kalıyoruz. Isaac, Dracula'nın çalışmalarına devam edebilmek için kendi iblis ordusunu kurmaya başlıyor. Carmilla, milislerinin parçalanmış kalıntılarını yeniden inşa etmeye yardım etmek için Hector'u köleleştirir. Trevor ve Sypha, yaşamı tehdit eden bu çetin sınavda çok yakınlaşırlar ve birlikte birçok iblis öldürme macerasına katılmak için kırsal bölgeye gezmeye çıkarlar. Bu sırada Alucard, Dracula'nın şatosunu ele geçirir ve annesini ve eski mutlu çocukluğunu hatırlayarak ağlar. Önceki 3 sezonda Şövalye Trevor Belmont, Sihirbaz Sypha Belnades ve yarı vampir Dracula'nın oğlu Adrian Alucard nihayet bir son bulmak için mücadeleye girmiştir. Açılış sahnesinde Trevor yorgunluğunu dile getiriyor. Dracula'yı öldürdük ve şimdi hayatımızın geri kalanını kimsenin onu ölümden geri getirmemesini sağlamakla geçirmek zorundayız. Trevor ve Sypha bitmek bilmeyen arayışlarından bitkin düşmüş durumdalar ve bir sonuca varmak istiyorlar. Alucard'ın ise hiçbir hedefi kalmamış ve günlerini şarapta boğularak geçiriyor. 4. sezon bu yorgun ruhlara ve ayrıca dizide gösterilen diğer alt olay örgüsüne sahip karakterlere son noktayı koyuyor. Dracula'nın dirilişini içeren ana hikayeye paralel olarak Carmilla'nın insanlığı köleleştirmeye yönelik devam eden bir planı var. Bir ordu toplayan ve onu şok edici bir sinsi saldırıyla Carmilla'nın kalesine indiren Isaac tarafından engellenir. Isaac ve Hector aralarında yaşananlar üzerine baltayı gömerler ve ikili Carmilla'yı yok eder. Kötü adamın yenilgisinin ardından Isaac inanılmaz yeteneklerini dünyayı ve geleceği daha iyi hale getirmek için kullanmayı planlıyor. Hector ise bir kitap yazmak istiyor ki bu da oldukça doğru bir karar. Ancak Lenore bu parlak geleceği görmemeyi tercih ediyor. Gücünün ve vampirlerin istikrarının kaybından yakınan Lenore sonsuza kadar bir kafeste yaşamak zorunda kalmamak için gün doğumuna doğru yürür ve toza dönüşür. Böylece Hector ve Isaac Castlevania'yı başladıklarından daha iyi bir yerde bitirirken Lenore ve diğer vampirler hayatlarında güneşin battığını fark ederler. Alucard, Sypha ve tövbekar Saint Germain'in yardımıyla Azrail'i yok eden Trevor, bunların aslında başka bir zaman ve mekanın kalıntıları olduğuna karar vererek ölümle tek başına yüzleşmeyi tercih eder. Savaşlarında Trevor şaşırtıcı derecede usta olduğunu kanıtlar ve hatta ölüme iyi darbeler bile vurur. Sonunda işler en umutsuz göründüğünde Trevor, Targovis'ten aldığı hançeri doğrudan varlığın kafasına saplar. Ölüm patlarken Trevor görünüşe göre varoluştan silinmiştir. 2 hafta sonra Trevor'ın ölümüne karşı savaşta öldüğü varsayılır. Alucard ve sevgilisi Great, kaleyi restore edip onu insanların yaşayabileceği bir yere dönüştürmek için çalışıyor. Ancak Sypha çocuğunu doğurabilmek için konuşmacılara geri dönmeyi planlıyor. Evet, ortaya çıktığı üzere de Sypha aslında hamileymiş. Alucard ve Great sonunda Sypha'ya gitmemeye ikna ederler ve daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı olabileceği için onun ortalıkta olmasını isterler. Alucard, Sypha'ya yeni köylerine Belmont'un adını vereceğini söyledikten sonra inanılmaz bir şey olur. Bir at eğerin üzerinde kukaletalı bir adamla birlikte yaklaşır. Sypha ve Alucard ata doğru koşarlar ve binicinin aslında Trevor olduğunu keşfederler. Canavar avcısı daha sonra ölümü başından bıçakladıktan sonra Saint Germain'in sonsuz koridoru açtığını ve onu içeri koyduğunu, böylece onu yok olmaktan koruduğunu ortaya çıkarır. Kısa süre sonra Trevor Tuna Nehri yakınlarında uyandı ve Sypha'ya geri dönmek için çalışmaya başlar. Trevor'ın ölümü nasıl öldürmeyi başardığına gelince Targovis'teki hançerin bir zamanlar Tanrı ile son derece tek taraflı bir cinayet
yani intihar anlaşması yapmak için kullanıldığını açıklıyor ve hançerin inanılmaz güçlere sahip olacağını açıkça ortaya koyuyor. Alucard daha sonra Trevor'ın hançerin onu öldüreceğini bildiğini söylüyor. Hikaye Castlevania'nın 4. sezonunda bitse de Trevor'ın mirası Netflix'teki Castlevania Nectar adlı devam dizisiyle soyundan gelen Richard Belmont'la devam ediyor. İşte bu nedenle bir sonraki videolarda bu hikayenin sizlere orijinalini anlatacağım. Castlevania'nın en büyük şoklardan birisi ise Dracula'yı yeniden canlandırma planının gerçekten başarılı olması. Ancak Lisa da vampirlerle birlikte yeniden canlanır. Ölümle kavga ettikten bir noktada Lisa ve Vlad bazı kıyafetleri çalıp bir muhtarı soyduktan sonra bir hana yerleşirler ve burada nasıl hayatta kaldıklarından da tam olarak emin olmadıklarını söylerler. Bununla birlikte Saint Germain'in büyüsü en azından bir şekilde onları sonsuz koridordan ölümlü boyuta geri getirebilmiş olabilir. Lisa bunların hiçbiri mantıklı değil diyor ve hayatta kalmalarına yol açan kesin mekanizmayı belirsiz bırakıyor. Kısa süre sonra Alucard'ı en azından uzun bir süre ziyaret etmeyeceklerine karar verirler. Bunun yerine Dracula'nın güneş ışığının olmaması nedeniyle özellikle İngiltere'yi düşünmesiyle seyahat edecekler. Castlevania sona ererken Dracula ve Lisa'nın bile önlerinde daha parlak bir gelecek var. Böylelikle hikaye tamamıyla biter. İşte bu nedenle de bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda özellikle bu çizgi diziyi nasıl bulduğunuzu belirtebilirsiniz. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve katıl üyesi olarak hem maddi destek verebilir hem de videolarımı izleyebilir ve beklemek zorunda kalmadan erişebilirsin. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.